Yetiştirme yurdunda yaşadığınız bir olay var mı? Gücümün yettiği bir taş vardı. Aldım kabatına bir koydum bunu. Kurnazları takip ediyoruz. O zaman partisemiz var. Bir tane de falçatayı koymuşum böyle. Anladın mı? Kurnaz takipteyim. Ne var ne yok cebinden alıyoruz. Aziz Yıldırım'la Ahmet Hoca da metristeydi. Yetiştirme yurduna nasıl yerleştiniz? Rahmetli babaannem, üç kardeş kaldık yetim. Babaannem 2 tane erkeğe kardeşimle beraber bizi Nevşehir yetiştirme yurduna yerleştirdi. Çünkü yaşlıydı babaannemiz. Bakamıyordu yani doğru dürüst. Hiçbir ailemizden, işte amcamızdan, kimseden bir destek görmedik. Babaannem elinden geleni yaptı ama baktı ki yetiştiremiyor. Bizi yetiştirme yurduna yazdırdı. Yetiştirme yurduna okulu bitirdikten sonra ben kaçtım, İstanbul'a geldim. Yetiştirme yurdunda yaşadığınız bir olay var mı abi? Bir gün zekat getirdi. Rahmetli Abdullah Çatlı'nın babası. Bu müdürle hoca kardeş bunlar. Neyse her Ramazan'da zekat dağıtılıyor. Bu tüy zimbetine geçiriyor. Yüklü bir zimbet. Abdullah Çatlı babası bir gün geldi. O zaman ilkokul 4'e mi gidiyorum? 3'e mi gidiyorum onu tam şey yapamıyorum. Geldi hem müdürü hem de kardeşini, öğretmenin kardeşini. O zaman 96 kişiyiz yetiştirme yurdunda. O 96 kişi de koridorda toplandık böyle. Meydan tahya attı. İkisine birden attı. Hem müdürü hem hocayı. Bir kardeşimiz vardı. Yetiştirme yurdunun yanında yıkılan bir harabe yer vardı. Orada tutuyor, köpeği öldürüyor. Köpeği işkence ediyor. Sakat yani, dengesiz bir olandı. Köpek yani şey yapıyor böyle, nasıl inliyor. Ben de yakaladım bunu. Tabii çocuğuz ya, hocadan bir tane böyle gücümün yettiği bir taş vardı. Aldım kafasına bir koydum bunu. Köpeğe niye işkence yapıyor diye. Ölümden döndü yani. Komaya soktum yani. Ama büyük bir taştı, çingi taş. O köpek de var ya, o da rahmetli oldu. Köpek de rahmetli oldu ama bu ölümden döndü. Efendime söyleyeyim. İşte bir Eskişehir'den sandık, bu meyve sandıkları yapan Eskişehir'den tüccarlardan biri beni evlatlık almak istedi. İsmet Hoca vardı, okula gidiyorduk. İstiklal İlkokulu'na gidiyorduk. Oradaki hoca beni bir eşine, dostuna, akrabalarından birine mi ne diyorsa işte hatırladığıma göre. Oğlum dedi, seni evlatlık dedi. Çocukları yok dedi. Eskişehir'de sandıkçılık yapıyorlar. Evlatlık dedi. Kardeşimle de beraberim ya. Dedim kardeşimi de alırlarsa dedim tamam dedim. Kardeşimi istemiyorlar. Beni alacaklar. Yok gitmedim. Ama pişman oldum yani, Allah var pişman oldum. Ondan sonra bak gittim yani ilkokulu bitirdim, buraya kaçtım ya. Evlatlık gitmediğime pişman oldum. Ama bak nasip işte bu zamana kadar geldik, bak evlendik. İstanbul'u hani Allah var ya, kimleri barındırmamış ki. Kimleri yani. Sonuçta burada bir nasipmiş. Rabbime şükürler olsun ki bu zamana kadar geldik. Buna da şükür. Herkes nasibini yer. Şükürler olsun yani. Yetiştirme yurdundan kaçmamın sebebi Ok Olsun diye film var. Onunla etkilendim. Hale Soygazi'yi gördüm ya. Bak o çocukluk yaşımda bile Hale Soygazi'ye böyle hayran oldum. O kafamda kaldı. O zaman ilkokul sona gidiyorum o zaman. Bak ilkokul sona gidiyorum. Yani tatile girecek. Karnelerin zamanında böyle o filme gitmiştim. Onun etkisi altında kaldım. Sonra tuttum bir gün karar verdim. Dedim kaçacağım. Karneyi manneyi aldım. Karnem falan hepsi peki. Oğlum o ilkokuldaki hocamız dedi ki gel oğlum dedi, bak yine söyledi, okumana devam et. Bir de şu vardır, unuttuğum bir şey var. Sabahtan öğlene kadar okula gidiyordum. Öğlenden sonra da Nevzat Usta vardı berbere. Sırt fırçalıyordum. Bahşiş. İş Bankası'nda da hesap açmıştı ustam bana. Bak onları unuttum. İş Bankası'na hesap açmıştı. Kumbara yatıyor. Bahşişler fazla bana bahşiş veriyorlardı. Yetimiz ya. Akşamları da Kur'an kursuna gidiyorduk. Niyeyse bir türlü şeyimiz olmadı. O filmden sonra dengeyi bozdu. Kaçtık geldik, okulu da bitirdik. Kaçtık buraya geldik. Yani Ok Olsun filmi benim. İzmit'ten gelirken bile, İzmit'te zannediyorum deniz kenarına sabahın köründe bakıyorum, artist göreceğim, o Hale Soygözlü'yü göreceğim, o hevesle gelir işte, cahillik şeyi göreceğim. İzmit'te Körfez'in denizin kenarında o Hale Soygözlü'yü göreceğim. Ya bizim İstanbul'a varmamışız, daha Kocaeli'deyiz. Denizi gördük ya. Allah'ım yarabbim. Neyse Topkapı aracında indik. Cem'de birazcık harçlığım vardı. Önce gittim bir yerde karnımı doyurdum. Param bitti. Bu sefer Beyoğlu'nda Marlboro 2,5 liraydı. Bir pakette sigara vardı. Ondan da 3-4 tane dal içmiştim. Ama cepte para kalmadı. Ulan kimseyi tanımıyoruz. Ne yapacağız? O aklımdan gittim. Beyoğlu'ndan aşağı indim. Dolapdere'ye inmişim. Orada çırak, elektrikçi çırağı aranıyor, elektrikçi. Araba oto şeyinde. Çocuğum yani, benden bir şey mi olur ya, çocuğuz ya. Ne var, bilmiyoruz, bilmediğimiz iş. Tabii onlar da Allah razı olsun yani hayır işlemek için. İşe aldılar tabii ki. Dediler ki işte akşam arabada yatarsın. Neydi o ustanın adı ya? Zeki Usta. Herkes paydos etti. Baba geldi. Gece bekçisi baba. İşte, tabii ki şimdi babamız oldu. İşte Ramazan'dı. Aldı beni eve götürdü. İşte bir tanesi geldi.
Bu ilk gece mi yaşanıyor? İlk gece beni oraya gelir gelmez ilk akşam beni iftara götürdü işte elektrikçi bir arkadaş geldi. Baba dedi benim sabaha kadar işim var dedi. Sen eve gidebilirsin dedi, istirahatine bak. Babamla da işte o zamanlar Beyoğlu Çiçekbacazı'nın oradan babam alışveriş yaptı. Doğru eve gittik. Tabii ki bende bir heyecan var. Uzun zamandır bir evi hayatı da görmemişiz. Ama utanıyorum tabii ki. Neyse yemeğimizi yedik. Sonra baba dedi ki bir oğlumuz daha oldu dedi. Hanım ne dersin dedi. Kimsesi yok dedi. Allah bin razı olsun işte. Anne de tamam dedi. Ne demek? Belli bir süre şey yaptık, kaldık ettik. Rahmetli abim askerden gelmişti. Baba dedi ben bunu yanıma alayım dedi bu çocuğu. O da bizim bir kardeşimiz. Aldı beni mobilyacıyla Dolapdere'de. 4 sene abimin yanında marangozluk yaptık. Neyse abim bir gün dişini çektirir. Kan kanserinden öldü abim. O öldükten sonra öbür abimizde de kemik veren bir hastalığı vardı. Tuttu her gün bir 35 rakı. Ben de dengeyi bozdum bu sefer. Ben de yavaş yavaş içmeye başladım işte. Bu sefer tuttuk. İşte aklımıza gelmeyecek şeyler işte bir arkadaş çevremiz bir anda bambaşka oldu. Abimiz ölünce bir korku vardı yani. Her gün sabahından beraber sefer tasıyla beraber işe giderdik. Yani o ölene kadar tertemizdim yani. Hiç herhangi bir şeyim yoktu. Topana gibi yerde yetişmek hani her baba yiğidin harcı değil. Anladın mı kardeşime söyleyeyim. Sonra tuttuk. Bir haftada alacağım parayı bir saatte alıyorum. Dedi. Topal İllat vardı Mardin. Aydın onu götür oraya. İşte gidiyorum getiriyorum. Haftadaki alacağımı bir saatte alıyorum. Pavyonlara götürüyorum getiriyorum işte. Açıkçası yani pis işler yani. Sonra baktım babam bir gün beni yakaladı neyse. Bir dayak yattı bana. Güzel bir dayak attı. Tamam baba dedim söz dedim yine mobilyacılığa döneceğim. Bu sefer babama söz verdiğim halde bile yine duramadım. Bu sefer kahve köşelerinde yatmaya başladık. Kurnazları takip ediyoruz işte. Oyunlar kimde işte kim kurnazlık yapıyor. O zaman parfümümüz var bir tane de falçatayı koymuşum böyle. Anladın mı? Kurnaz takipteyim. Kim parayı götürüyor kumar masasında onun peşine düşüyoruz. Ne var ne yok cebinden alıyoruz. Sonra otoparkçı bir tane kardeşimiz vardı İsmet. Sonra tuttuk Galatasaray'da otoparka marka baktık. Dengeyi tamamen bozduk. Babamızın korkusuna da bu sefer evden de gitmiyorum. Hep kahve köşelerinde. Para varsa otele gidiyoruz. Yoksa kahvede yiyoruz. Vurulduk. Başımıza gelmeyen kalmadı. Haksızlık da yaptık tabii ki vururken. Bazılarının suçu günah yok. Sonra zamanla babamız da rahmetli oldu. Allah'tan ki bir tane Allah nasip ya bir arkadaşla tanıştık Niğdeli. Bu arkadaş dedi ki benim şöyle işlerim var dedi. Bunları dedi ben dedi Cağaloğlu'na giremiyorum. Cağaloğlu'na giremiyorum her yere borç takmış. Kağıtçıydı bu kardeş. Esenler'de duruyor 4 yılda. Eve de götürdü. O zaman hanımı hamile. Beni de gönderiyoruz işte şu zarfı alacağım buraya götüreceğim. Şu zarfı oraya götüreceğim. Gidiyorum zarfı götürüyorum parayı alıp getiriyorum buna canlı. İşte şirketlere gönderiyor beni. İşte naylon fatura mıdır nedir? Bilmiyoruz tabii ki. Lan diyorum ne kadar kolay kazanıyor bu. Bir bakıyorum Allah Allah ne paralar. Gidiyorum yani mesela asgari ücret o zaman kaç paraydı? 21 bin lira mı? 2100 lira mı onu hatırlamıyorum. Herhalde 21 bin lira. Bir bakıyorum asgari ücret 21 bin lira. Bir bakıyorum bir adam 10 tane asgari ücreti tek bir zarfta alıyor. Tabii ki yapıştık bu adamla. Allah var o da beni aldı evine götürdü. Bir baktık canlandık üstler başlar işte arabalar. Onda araba var. Götürüyor beni şirketin önüne bırakıyor. Kardeş diyor bunu oraya götüreceksin sana bu kadar para verecektir. Gidiyorum geliyorum. Birhanede mesela buluşuyoruz bazen birhanede. O masayı kurmuş böyle. Tabii ki ben de için. Bu da senin hakkındır. Öyle bir tatlı geliyor ki. Ondan sonra ötüyor başına bir iş geldiği zaman bizi arıyor. Biz de yanımıza birkaç arkadaş alıyoruz, gidiyoruz. Kafa göz dağıtıyoruz alamadığımız yerlerde. Hani haksızlık da yaptık yani. Adamın suçu günahı yok. Adama tutmuş naylon fatura veriyor. Bir de vermedi diye adam dayak yiyor. Ödemesini yapmadığı için de dayak atıyorduk yani. Efendime söyleyeyim. Bu kardeş de işte aşağıda komşuları, o binanın da sahipleriydi bunlar. Babası Almanya'da, Almancı. Neyse hanımla tanışmamızın şeyine geliyor. Bir yuvamız olsun hesabı. Canlandık ama. Yani durumlar güzelleşti. Neyse bu kardeş ne diyorsa biz ikilemiyoruz. Yavaş yavaş Cağaloğlu'na da girdi. Kimden ne işi varsa kendisi hep perde arkası oynuyor. Başımıza gelmedi kalmadı onun döneminde. Neyse ama canlandık. Allah var vesile oldu. Yani evlenmemize vesile oldu. Kiracısıymış bizim hanım o zaman. Hanımı da Allah bin razı olsun. Arkadaşın hanımı dedi ki Aydın abi gel seni de evlendirelim. Bacı bu nereden çıktı? Bak kocam seni çok seviyor Aydın abi. Sen de benim bir abimsin. Neyse hanım beni görmüş. Neyse biz de gördük. Tamam dedim Allah yazdıysa olsun kardeşim dedim. Neyse söz, nişan minan derken yavaş yavaş bir heves var bende. Bir an önce yani düğünü yapalım da bizim de bir yuvamız olsun. Allah var. O çocuk da elinden geleni yaptı. Sonra bir gün bu durmadan araba değiştiriyor. Bir baktım ki Sultanahmet Meydanı'nda. Kardeş dedi iş yerini aradı. Onun iş yeri vardı. Akşaman'da Cemil Karanfil'in İpek Davetiyeler'in sahibinin yeriydi. Beni iş yerinden aradı. Aydın dedi bir gelsene dedi. Sultanahmet Meydanı'na. O zamanlar
Arabalar gidip gelirdi öyle. Tramvay bir araba yoktu. Telefon kolu falan olur. Bir gittim böyle beyaz bir ipek gömlek, parlak bir pantolon, bir de Mercedes. Beyaz bir Mercedes. Tam da araba böyle bir tam fotoğraflık yani bir model gibi böyle durmuş. Kardeş dedi bak bu araba dedi bizim artık. Lan ne oluyor nasıl yaptın dedim. Tek kalemle dedi bu arabayı aldım dedi. Ulan nasıl yaptın nasıl ettin falan. Hadi dedi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ha nişanlıyım tabii ki o zaman nişanlıyım. Neyse çektik Esenler'e geldik. Onun hanımıyla benim hanım pazara gitmişler alışveriş yapmışlar. Torbalarla geliyor. Hadi dedi arabanın bagajına. Kaynanama dedi anne gel seni de götüreceğiz. Silivri'ye gittik Selim Paşa'ya. Çadır kurduk. Selim Paşa'da da kum alıyorlarmış. Yani denize girmek yasak. İmkanlarımız da var. Niyeyse oraya çekti arabayı. Neyse kardeşime söyleyeyim. Kafamız bir dünya oldu. İçtik. Sonra orada bir top işte. Bu naylon top yok mu? Böyle birbirimize atıyor. Ne diyor? Yakar top mudur nedir? Öyle oynarken kafamız da güzel ya. Akşam üzeri. Neyse bu top oldu. Rüzgardan böyle denizin o tarafa doğru girdi. Yani denize doğru gidiyor top. Bu da bunun peşinden gitti. Topu almaya gitti. Sonra hanımı ortadan kayboldu. Ben ama o anda döndüm böyle. Döndüm. Yani dönmemle bir şeyle ilgileniyordum yani. Rakı şişelerinden bir şey yapıyordum. Çöplerimi topluyorum yani köşeye koyayım diye. Sonra anam oradan bağırdı. Abi dedi asap yok ortada dedi. Akşam üzeri böyle birkaç kişi var. Ya diyorum bacı ne diyorsun sen dedim. Asap orada diyorum. Bakıyorum bağırıyor asap değil. Oraya bağırıyor o da değil. Bir ağlamalar artık kayboldu diyor. Orada kum aldıkları için kum sarmış bunu. Rahmetli kum sarmış. Tabii ki yan tarafta da Selim Paşa'da yan taraftaki kamp nedir o? Kamp yeri var. Oradaki sandallan kurtarıcı geldi. Çıkardılar onu rahmetliyi. Tek buradaki nabzı atıyordu. Bilendeki nabız. Dedi başınız sağ olsun. Tabii ki Silivri Devlet Hastanesi'ne çektik gittik de birisi geldi arabayı kullandı. Ben o zaman şoförlüğüm yok. İşte bir arkadaş aldı götürdü Silivri Devlet Hastanesi'ne. Yolda zaten başınız sağ olsun. Tabii ki hanımı ağladı. Ben de şuurumu dengemi kaybettim. Bakırköy hastanelik oldu. 1,5 ayda hastanede kaldım. Ama tabii ki yapamadım yani. Bir alıştım yani bir arkadaşlık. Yani bazı kardeşliklerini de öte derler ya. Onun sayesinde bak o da bir nasipti yani o arkadaş da bir nasipti. Gittik cenazesini hayırlısıyla kaldırdık ettik. İşte oldu. Hastaneden biraz kendime geldim neyse. 1,5 ay hastanede kaldım. Ondan sonra bunun müşterilerini falan biliyorum ya. Hanımı da dedi ki Aydın abi sen nasıl olsa dedi bunun müşterilerini biliyorsun. Sen de dedi işleri de var ya arkadaşın. İşte o zaman yavaş canına borçları ödeye cağlonuna girmeye başladı artık. Anladın mı? Mesela ben de biliyorum ya müşterilerini yavaş işte çok kelle firmalar. Bu pliseciler, çelik eşyacılar. Bu sefer onun işlerini ben yürütmeye başladım. Efendime söyleyeyim. Biz de hani tuttuk işte evliliğimizi yaptık. Rahatladık, bayağı bir rahatladık. Ondan sonra tuttuk. Bazı yani hiç olmayacak hataları yaptık. Para kazanıyoruz yani değerlendiremiyoruz yani. Kumarlar, dalgalar, dümenler işte. Başımıza gelmeyen kalmadı. Efendime söyleyeyim. Bayağı da kazanıyorum yani. Her ay bir daire parası hemen kazanıyorum. Sonra işte başka bir arkadaşları tanıdım. Sonra tuttuk yine bir tökezlemeye girdik. İflas ettik. İşte mali şubeler. Öyle böyle derken işte başımıza da işler aldık. Bu sefer tuttuk. Ceza aldık. İki yakamız bir araya gelmedi yani. Helalın içine bir de 2 kamyon da mal satıyorum her ay. 2 kamyon mal satıyorum. 3. hamur gazete kağıdı. Normal ticaretimize devam etseydik belki bir yere varırdık. Bize yaramadı yani ne bileyim haram para yaramadı bize. Cezaevine nasıl düştünüz? Ne sebep oldu cezaevine girmenize? Durumlarım kötü oldu. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Yine bir iflas ettik. İşte bir Bayrampaşa'ya düştüm ilk önce. Orada vurmadan yani yaralamadan girdim. Sonra çıktım Bayrampaşa cezaevinden çıktıktan sonra ama durumum bozuk. 98'de ailemden ayrıldım. Bayağı bir zor şartlar altında yani ne bileyim o kadar çevre varken bile yolumu bulamıyorum. Yani bütün kanalda Gayrettepe, Mali Şube'ye oraya buraya düşe bütün müşterilerimizi de kaybetmiş olduk o dönemlerde. Şirketin benim adıma onun vergi borcu var diye benim adıma yani şirket çalışıyor ama aylığımı alıyorum işte. Çaresizlikten yani adamın içine girdik. Bu kardeşler bizim haberimiz yok yine 44 milyar 500 bin lira bankaya teminat olarak çeki vermiş. Benim haberim yok. Benim imzamı taklit etmiş. Neyse bir gün Aksaray'da bir arkadaşla beraber yola GBT'ye aranmam varmış. Neyse karakola. Diyorum ki suçum nedir diyorum. Neden dolayı GBT'm çıkmış? Zarf gelmiş ama soru işareti var yani. İçindeki detaylara girmemişler. Neyse akşamleyin bizi aldılar nöbetçi savcılığa gittik. Dedi 44 milyar 500. O zamanın parası büyük para. 44 milyar 500 lira ödersen dedi. Savcı diyor ki bana yani göndermeyeyim ödeyeyim. Dedim efendim benim bundan haberim yok. Ya dedim benim 44 milyar 500'lük bir çek kullanmadım dedim. Bu ne ayaktır dedim yani.
Bilmiyorum dedim yani 44 milyar 500 lira yani nereden ben dedim öyle bir çek vermemişim dedim. Bir de telefonla arıyorum en sonunda dedi ki şeye yaklaşınca cezaevine yaklaşınca telefonu kapat. Avukat neyse geldi. Dedi elimizden gelen neyse dedi yapacağız araştıracağız dedi. Çekirdek imza dedim yok dedim avukat bey imza benim değil. Neyse araştırmalar. Bir akşam Kütahya yarı açığa beni gönderecekler ertesi günü. Bir baktım bir akşam oturuyoruz. Gideceğim ertesi günü gideceğiz ya Kütahya yarı açığa şeyim çıktı. Cezayı aldık. 3,5 sene mi? Hatırlamıyorum onu tam olarak da. Neyse akşam yemeğe oturduk. Aydın Yılmaz akşam yemeği sayımdan sonra Aydın Yılmaz hazırlan çıkıyorsun. Allah Allah birisi dalga mı geçiyor diyorum. Neyse koğuşun başındaki ağalar işte ağam bir tanesi. Dedi sen benim ne zaman görmüşsün dedi ben palavraya. Ya abi dedim yani inanamıyorum böyle şey mi sayım olduktan sonra dedim akşam. Şaka mı yap? Ben dedi ne zaman dedi palavra yapmışım oğlum dedi. Hadi dedi hazırlan dedi. Yemeğimi yarım bıraktım. Dedi yemeğini bitir de öyle çık. Nasibini ye öyle çık. Baktım bir iş ciddiyim. Baktım gardiyan da diyor. O da Aydın diyor. Hazırlan. Neyse yemeğimi de bitirdim hazırlandım. Ertesi günü de Kütahya yarı açığa gideceğiz. Ula bir baktım ki dışarıdayım. Ondan sonra neyse o bize dalavereyi yapan geldik tabii ki bindirmemizi yaptık bunu. İş yerinde buna bir yatırdık. Hani güzel bir soba çektik. Paramızı da aldık. Sonra dedik Aydın dedi şimdi dava açılacak ya yani haksız yere yattık ya içeride. İşte Avrupa bilmem ne mahkeme nedir o itirazda bulunacağız da alacağız. Dedi Aydın dedi bana dedi savcılığa gideceğiz dedi. Böyle bir ifade vereceksin sana dedi söz dedi 5.000 lira dedi ver dedi o ifadeyi 5 milyar dedi sana vereceğim. Tamam dedik. Öbür tarafta o mahkeme de uzun sürüyormuş nedir o Avrupa iade veriyorlarmış ya 3.500 kaç bin euro dedi yani geri alma durumu suçsuz yere yatmışız ya. Tabii ki durumumuz yok ki dayanacağız. O 5 milyar deyince tabii ki onun dediğini yaptık. Neyse gittik savcılığa ifademizi falan verdik. Yani olarak. Şimdi ondan dava açılacak ya ona. O şimdi sahtekarlıktan o yapacak. Neyse elimizden geleni yaptık ettik. Hala hatırladığıma göre o 5 milyarı o gün 2 lirasını aldım. 3 lirayı da haftadan haftaya gidip alıyorum ama ondan sonra onu bırakır mıyım? 44 o cezaevinde yatmışım yani bırakır mıyım peşin? Kaçana kadar oraya terk edene kadar hep bindirme. Her türlü aldım, kopardım yani Allah var. Yani kaçıyordu iş yerinde durmuyordu artık. Neyse onu da yaramadı. O da iflas etti gitti. Yaramadı tabii ki. Ondan sonra ikinci işi çaresi ki paralar bitti. İşimizden, evimizden, barkımızdan olmuşuz. Yuvamız dağılmış. Yani hata bende de var çok hatalar oldu da. Şimdi onlara gelirsek işimiz çok uzun. Hatasız hani büyük hatalar yaptık. Sonra tuttuk çok ünlü bir kağıtçı, ofsetçi. Bu sefer tuttuk onun işine girdik. Tuttum bir tanıştırdım. Muhasebesi falan. Kafadan işte avansını verdik. Neyse bir tesisi gezdiriyor. 1200 metrekare, 600 metrekare full makine dolu. Son teknoloji. Bu sefer tuttuk yine vatandaşla tanıştık. Şirketi devraldık. Bu da yasa dışı işler yapıyormuş. Ama diyordu ki buraya mali şube geldiği zaman buranın sahibi sensin. İyi tamam eyvallah sahibi benim. Cezası yok. Neymiş? Yurt dışı olduğu için etiket bandrol. Ama bazı şeyi bana çaktırmadı. Yani söylemedi. Neyse bir akşam bu beni arar. O da rahmetli oldu gitti. Kanserden öldü. Bir dalzıkarıya muhtaç kaldı. Neyse kardeşime söyleyeyim beni aradı. Aydın dedi bizim oraya dedi matbaaya dedi mali şube gelmiş. Gideceksin dedi buranın sahibi olduğunu söyleyeceksin. Dedi sana dedi gereken her şey yapılacak dedi. İlk mahkemede çıkarsın dedi. Biz de tav olduk ya böyle. Neyse iş yerine durdum böyle bir kendimi yaptım böyle bir adapte ettim. Bir baktım ki arabayla geziyoruz. Polis kaynıyor. La durdum böyle var ya bayağı ciddi. Tuttum bir yarım şişe viski içtim. Bir de git beni dedim tekrar dedim şeye götüreceksin dedim bir nevale alacağım ben. Ondan sonra bir saate yakın oldu. Arabasına bindik neyse geldik. Bir arkadaştan bir şey kurtardım. Onu da vurdum neyse. Şimdi tam bilmiyorum ya bu yurt dışı olduğu için. Neyse Fındıkzade'ye geldik lafı şimdi bölmem de. Fındıkzade'ye geldik. Onu bir nevaleyi bir de vurdum neyse gittik teslim olduk. Gittik ifademizi nedir o polislere amire diyoruz ki buranın sahibi ya Aydın diyor yalan konuş. Buranın sahibi sen değilsin. Doğruyu konuş bak dedi. Başına dedi çok kötü. Bir de 3 tane de sigortalı eleman var orada. Buranın sahibi kim? Usta da diyor ki oranın kurnaz. Diyor ki buranın sahibi o. Amir de beni uyarıyor diyor ki özellikle. Bak Aydın diyor. Buranın sahibi sen değilsin diyor. Bak doğruyu konuş. Bak başın dedi çok büyük bir derde girecek. Yani bayağı bir ceza alırsın diyor bana uyarıyor. Buran bize de geri vites yok. Yok sahibi benim dedim. Sahibi benim ısrarla. 30 milyar verecek ya bana. Bir de bana diyor ki birinci mahkemede çıkarsın diyor. 1,5 ay 2 ay zarfında ilk mahkemede çıkarsın. Tam da suçüstü yakalamışlar. Böyle şeritler, meritler, etiket bandrollar falan. Bunlar ne diyor?
bilmiyorum ki, anlamıyorum ki bu etiket, bandrol, viski şişesinin amblemleri, parfüm şeyleri, biraz dalga dümen. Ulan bu sefer bir tedirgin, o amir beni şey yapıyor ki doğruyu söylesem ceza almayacak. Neyse sigortalı çocuklardan bir tanesini arabanın içindeyken vurdum. Sokakta bir koydum buna. Ulan doğruyu konuş oğlum diyorum. Tutaya vurdum. Amir dedi ki iyi yaptın dedi, var ya. Zannettim beni azarlayacak arabanın içinde. Azarlamadı, iyi yaptın dedi. Bu ibne dedi çok gevşek dedi. Amir bile beni, ulan diyor bak diyor, ifadeniz aynı olsun diye adam yani düşünüyor, sigortalı işçiler. O usta kıvırmaya başladı yani. Kelime ediyor, bizim de başımızı yakacak. Allah var yani, amir dedi ki yani takdir etti yani, bir şey beni bozmadı yani. Neyse geldik Başşehir'deki emniyet amirliğine geldik. Orada tabii ki tekrar ifademiz alınıyor. De oğlum buranın sahibi benim, bak usta kıvırma. O da şimdi tazminat alacak ya, emekli bilmem nedir. Kendini kurtarmaya bakıyor. Neyse şeye çıktık. Ertesi gün Küçükçekmece Adliyesi'ne gittik. Nöbetçi hakimi mi bekleyelim yoksa gündüz iş, hani tam paydos sırasında hakim gidecek, akşamki polisler de diyor ki en iyisi diyor nöbetçi hakime çıkın. Neyse avukatımız falan da yok o anda. Dışarıdan bir avukat gelene kadar bir bayan avukat geldi. Biraz bir şeyler söyledi ama hakim de çağırdı, içeri girdik, ifademizi veriyoruz. O sigortalı işçilerle beraber hepimizi paket ceza ver. Neyse Metris'e geldik. Bu ustabaşıyla biz aynı koğuşa düştük mü? Efendim öbür iki çocuğu da başka şey yaptılar mı? Neyse baş gardiyan tuttu, ayırıyor bizi. Bizi şey yaptı. O zaman Aziz Yıldırım'la Ahmet Hoca da Metris'teydi. 2 tane revir var. Birinde Ahmet Hoca kalıyor, birinde Aziz Yıldırım kalıyor. Neyse kardeşime söyleyeyim. Beni de şey aldılar, personel yerine aldılar. Tabii ki vücutumuza falan baktılar. Biraz haritalar var tabii. Çizikler, müzikler, vurulma falan. Baktılar ki biraz da yani şeyiz, konuşma yeteneğimiz var. Başka yerden beni de şey yaptı. Dedim Allah razı olsun. Öbür taraflara, öbür koğuşlara gitsek, yani biliyoruz yani bir tecrübemiz var. Daha önce çıktığımız için bana da verdiler personel koğuş. Neyse kardeşime söyleyeyim. Biz bu kardeşten aynı koğuştayız ya. Koğuşun başında koyumcu, koğuşun başında başkan yani. Ağalık yok, başkanlık var. İşte o ilgileniyor gardiyanlarla, merdivenlerle muhabbete. Abi beni aldılar, neyse yukarı çıkardılar. Yemekhaneden yukarı. Abi dedi gel bir görüşelim. Çağırmadılar, beni çağırdı. Abi dedi sen ezgin bir abiye benziyorsun. Daha önce yattın tabii. Belli oluyor abi dedi. Yalnız abi dedi. Bulaşık dedi. Sen girme abi dedi. O yanındaki arkadaşın dedi. İzkasın dedi. Tabii ki tuvaletin. Neyse şey oldu, muhabbeti yaptıktan sonra beni 2 tane yatak tuvaletin tam şeyine, yer yok. Dolu. Ortalarda, koridorlarda orada işte yataklar serildi, bilmem nedir. Bir baktık tuvaletin merdivenin altında. 2 tane yatak, 4 kişi 2 yatakta yatıyor. Bir akşam yattı. 2. günü oflu bir çocuk vardı. Abi dedi gel benim yatağımı sana veriyorum abi. Olur mu kardeşim? Yok abi dedi gel benim yatağımda. Çocuğun lafı geçiyor. Başkan tanımıyor. Hızlı bir çocuk, Allah var. Neyse bu çocuğun yatağında yattık. O çocuk da nerede yattı onu anlamadım ben. Benim yatağını verdi. O nerede yattı ben onu çözemedim. Böyle bir baktım ki o kardeş de hava normal ya. Niyeyse çekiniyorlar, başkan da yani koğuşun başındaki de çekiniyor. O 40 metre var mıdır yok mudur? O metresin şeyleri, koridoru şeydir. Kısa 40 metre falan, 20 metre midir 40 metre mi ne? Oraya yatağı koyuyormuş, yatıyor. Yani mutfak bölümündeydi koridora çıkmış. Gardiyanlardan müsaade mi almış? Her baba için harcı değil yani. Demek ki şey var. O şimdi cezaevinin müdürlerinin bir tanesinin şeyi oluyormuş. Arkadaşının oğluymuş yani. Ondan da torpilli yani. Neyse bir baktım öyle. Bu sefer dedim ki ben de burada yatayım dedim ya. Biraz havada sıcak ya. Neyse kardeşime söyleyeyim. Ziyaret şeyi gönderiyorlar. Getiriyor her hafta bir 200 lira şeyimize yatırıyor. Hesabımıza yatırıyor. Şimdi Allah var o. Bana dedi ki abi dedi koğuşun başına sen geçeceksin. Abi dedi bak herkes senin lafını dinliyor. Sen buranın büyüğüsün de. Sen koğuşun başına sen. Yani 2. hafta bitti. 3. haftada ben başlarında koğuşun başına beni geçirdiler. Yani Allah razı olsun. Ama kimse de ikilemiyor. Ne diyorsam herkes sırasına göre bulaşığını yıkıyor, tuvaletini yıkıyor, banyo sırasına gelenlere. Şimdi Allah var. Sonra bir gün 3 kardeş geldi Batmanlı. Bunlar da tutuyorlar. Alacaklı oldukları adamın birini 3. kattan aşağı atıyorlar. 3. kattan aşağı adam ölüyor. 3 kardeş birden geldi Batmanlı. Neyse muhabbeti açtı. Konuştuk, dertleşiyoruz. İşte herkes sırasına, kabadayılık yok. Kesinlikle. Bak burada herkes ceza çekmeye gelmiş. Kimse ileri geri kelime etmeyecek. Anladın mı? Daha önce de yattığımız için bir tecrübemiz var. Allah var. Hiçbiri de saygısı yapmadı. Herkes üzerine düşen görevi yaptı. Neyse 1. mahkeme oldu. Çıktık mahkemeye. 1,5 ayda geldi 1. mahkeme. Bir tane çocuğun avukatı diyor ki, o da istiyor ki ben de çıkayım yani. Doğruyu söyleyeyim de çıkmamı istiyor. O çocuğun ihtiyacı yok. Yani etiket bandrolda yani sakat iş yapıyor ama çocuk varlıklı bir ailenin çocuğu ki yani sanatkar usta çocuk. Abi diyor doğruyu söyle diyor ki kendini de kurtar abi diyor. Sen iyi bir abisin diyor. Ben diyor hiçbir şeyde tazminatta bilmem ne de gözüm yok abi diyor. Doğruyu anlat sen de kurtar kendini. Avukatı da söylüyor bana diyor ki Aydın Bey diyor. Bak doğruyu söyle sen de çık. Ben yine de tuttum inattan söz vermişim ya. 1. mahkemede yine doğruyu söylemedim.
Sahibi benim. Şudur budur o kardeşin avukatı. Aydın dedi, sayın hakimim dedi. Aydın tanıyor mu tanımıyor mu? Durdum böyle bir pratik şey yaptım, beyin şey yaptım. Dedim ki tanıyorum. Tanıyorum. Ama dedim rahmetli vardı. Onun vesilesiyle tanıyorum dedim. Gidiyordu dedim. Yazıhaneden parayı alıyordu. Ben de alıyordum. Hasan Erol'dan parayı alıyordum. Dedim yazıhanesinde gördüm dedim. Şimdi yazıhanesiyle matbaanın arasında fark, yani mesafe vardı, anladın mı kardeşime söyleyeyim. Tanıyorum dedim. Ama dedim bu vesilesiyle tanıyorum. O para alıyordu, bana veriyordu. Ben de gidiyordum, işçilerin haftalıklarını veriyordum. İşte harçlıklarını veriyordum bu hesapta. Neyse o 3 tane sigortalı çocuk şartlı tahliye oldu. Ben gene tabii ısrarla sahibi benim dedim. Satmadım ipneyi. Tabii var, rahmetli oluyor yine. Neyse kardeş biz tekrar geldik neyse. O yandaki Allah razı olsun dedi. Aydın dedi bunun altında kalmayacağım dedi. Benim dedi bak bir tane dedi feşli bir çocuğum var dedi. Tazminatını kurtarmanın peşinde ya. Biraz eksikler falan yaptı. İçerideyken o birkaç sefer onu vurdum ya. Sonra bunlar neyse çıktılar. Avukat, bir ağır ceza avukatı göndermiş bana. Bu şeyler giriyor ya, bu etiket bandrollar işte yurt dışı mıdır? Yurt içi olsa ayvayı yedik. Yurt dışı yaptığı için ağır ceza avukatı Aydın Bey dedi. Önümdeki mahkemede dedi Bey söz verdi dedi. 10 bin lirayı dedi. Senin Urfalı arkadaşımız vardı. Ona dedi 10 bin lirayı dedi. Perşembe günü gidip ben bırakacağım dedi. Ama ne olduysa bir şey oldu bana böyle. Ben doğru hani çıkacağım zaman doğruyu anlatacağım. Şimdi biraz yavaş yavaş şey yaptım yani böyle. Biri diyor ki ceza alırsın. Avukat da diyor ki yurt dışı olduğu için almazsın diyor Aydın Bey diyor. En kabadayı diyor bir sene daha kalırsın. Biraz hesabı yazıyor. Niye bir sene daha kalayım? O sözünde durmamış ya. O ifadeyi verirsen bana 10 bin lirayı avukat gidip bırakacak. Böyle deyince ben ayar oldum. Dedim avukatım dedim ayağına sağlık. Gelmeden 10 bin lirayı da sen de bırakmadın. Çok eksik yaptı bana dedim. Dedim çok iyi. Ben doğruyu konuşacağım dedim. Bu mahkemede. Allah'ım yarabbi sabır sabır sabır. Neyse ikinci mahkeme tekrar yani bir buçuk ayda mı geldi, bir ayda mı geldi onu hatırlamıyorum. Neyse mahkemede çıkacağım merdivenlerden çıkarken durdum yine lan dedim. Ha o üç kardeş de geldi. İkinci mahkemeye onlar da şartlı tahliye oldu ya. Onlar da geldi. Bu sefer o dedi ki denen kardeş çocuğa rahatsız olan Aydın dedi ben de gerekeni aldım dedi. Yani bir buçuk ay zarfı içinde mi ne oldu yani ikinci mahkeme tamam. Onun şey yapamıyorum. Neyse kardeş. Mesela ben alacağım aldım istersen doğruyu söyle abi. Öbür çocuk da zaten diyor ki abi doğruyu söyle. Ne olur ne olmaz diyor. Bak cezalı alıcısın da diyor. Avukat bir geldiği zaman dedi ki yurt dışı olduğu için dedi ceza alma ama dedi en kaba bir sene falan da yatabilirsin gibisine deyince ben tedirgin oldum açık konuşayım. Neyse çıktık kardeşime söyleyeyim. Tekrar yine o çocuğun avukatı tekrar soruyor. Matbaada gördüm mü? Matbaada gördüm ikinci mahkemede. Yine ben dedim ki onun yazıhanesinde gördüm. Birinci nasıl ifade verirsem ikinci dedim ki yazıhanesinde gördüm. Yine aynı ifadeyi veriyorum. Neyse şey yaptı bazı şeyler sordu bana hakim. Beni de şartlı tahliye. Sonra mahkememiz devam etti. Kurtardık. Tabii çıktıktan sonra rahat bırakır mıyım? Allah'ım yarabbim. İşte makine Gedeminlik'teki benim üzerimeydi biliyor musun? Tabii ben cezaevindeyken makine karısınınmış, üstüneymiş. Boşanmışlar bu. Karı ben cezaevindeyken makineye kaldırmış. Ben de ona iş koyacağım o makine. 4+1 makine var ona iş koyacağım kaldıracağız. Teşkilatımı da ayarlamışım böyle arkadaşlar, şu dostu kaldıracağız yani. Bir baktık ki makine yok. Almışlar. 400.000 euro. 400.000 euroluk makine. Neyse kardeşime söyleyeyim biz kaçıyor. O onluyu da göndermedi ha. Avukat götürüp bırakacağım dedi ya. Bu sefer avukata da. Avukatın Kadıköy'de yerini öğrendik gittik. Avukatı koparmaya da başladık. Avukattan da alıyor. Söz verdi ya 10 bin lira verecek bırakacaktı acı. Efendime söyleyeyim. Kurtuluşum var ya. Bir gün bir baktım ki bu çakal tutmuş. Bak öldü bak ağzımdan ne kötü şeyler çıkıyor ya. Bir gün gel Aydın ben sana şeyini vereceğim kardeş. Kafası bir dünya olmuş. Yanına da 3 kişi almış. Doplu arabalar yok mu nedir? Ön tarafta şoförle beraber. Yanında biri var. Arkada da 2 kişi var. 4 kişi. Şoförle beraber 4 kişi. Neyse bindik. E5'ten gidiyoruz. Mahmut Bey şeyleri oraya yok mu? Ulan oradan bir tanesi Allah'tan boş değilim ha. Üzerimde emanet. Oradan bunu kafaları bir dünya olmuş. Çekmişler dalgayı beni anladın mı? Delikanlılık yapacaklar ya. Ulan bir baktım ki bunlar ciddi ha. Beni indirecekler yani. Harbi indirecekler. O ne hakaretler ne küfürler biliyor musun? Ne namuslu kaldı ne şerefli kaldı. 3 bin lira vereceğim hesabına ben de bindim yani. Ne bileyim ben öyle ibnelik yapacaklar. Neyse Mahmut Bey kişilerin oraya gelmeden ben ayıldım. Araba böyle yavaşlayınca kapıyı açtım indim aşağı. Hepinizin dedim bilmem ne yapacağım yani ağzımı bozdum. Ya tek başımayım ne yaparım? Emanette yani bir bıçaktır yani. Emanette bizde bir bıçak. Silah olsa var ya 4'ünü de indirecek. Bir de kabadayılık yapıyorlar. O oradan bir şey bir de el kol hareketleri falan tam ayar oldum yani. Aradan yani böyle bir hafta 10 gün mü ne geçti?
abisini buldum. Bu delikanlı bir abisi var. Dedim bak bunun dedim bak bu cezasını yattık şey oldu bu oldu. Verdiği sözden hiçbirinde durmadı. Dedi kardeşim dedi sen yeter ki dedi üslubunu bozma. Ben gerekeni benden alacaksın dedi. Söz veriyorum sana dedi. Tamam abi dedim. Allah var adam üzerine düşen görevi. Ümraniye'ye gidiyordum. Parçalı bulutlu bir şeyler kurtardık. Tabii o da gümledi gitti. Makineyi zaten karısı kaldı. İş dükkanda bir şey yok. Sonuçta ne oldu? Bazen oluyordu kafası kıyakken beni arıyordu. Aydın ben senin hakkını ödeyemem. Sen delikanlılık yaptın. Bak benim dedi en yakın dostum beni sattı dedi. Ama sen beni satmadın dedi. Bir IBAN numarası bul. Baktım merhamete vicdana gelmiş. Bazen de yaptı şimdi Allah var. Ama 300 ama 500 göndermeye bakıyordu. Bazen de geliyordum diyordum ki işte soruyordum yani nasıl yapalım? İşte kanuni muamelelerle ilgili eksik olduğum şeylere soruyordum. Dedi ki yapacak bir şey yok dedi. Tamam. Zamanında dedi değerlendirecektin dedi. Alacaktın alacağını vereceğini. Sana kim ne diyorsa dedi inanıyorsun dedi. Hatayı kendinde arayacaksın dedi. Allah var. Bir gün Cevizli Bağı'ndan geliyorum böyle. Simit kahve var. Bir baktım o kabadayıların birisiyle şerefsizle akrabası olur. Baktım simit kahvenin önünde çay içiyorlar. Beraber. Beni bir gördü bir bak. Ben de onu bir gördüm böyle zayıflamış. Yani nasıl söyleyeyim bir bak, ama ben canlıyım. Bir yerden para almışım canlıyım. Allah'a inan var ya bir daldık arası yok. O yandaki akrabasında da yok. Yani çay paraları belki 2 tane 3 tane çay içecek paraları var. Neyse durdum. Sonuçta dedim bir sofrada ekmek yedik. Şey oldu bu oldu. Tuttum 100 lirasını Aydın dedi. Bunu da bana yaptın ya dedi. Son dönemlerini anlatıyorum yani. Denk geldiğim dönemler. Canım sen de elinden geleni yaptın dedim. Ben dedim hakkımı sana helal ediyorum. Sen yine dedim ya ayağa kalkarsın inşallah dedim. Senin yine ekmeğini yeriz dedim. Yaptığın hataları bir daha yapmasın. Çelekleri yapmasın ama yüzüne söyledim. İçim rahatladı yani döktüm. Sen dedim en son zamanlarda dedim daha önceleri bir 300 de olsa 500 de olsa dedim. Gönderdin yani beni dedim. Çaresiz bırakmadın dedim. O bana yetti dedim yani. Milyarlara beden dedim. Doğru günümde 300-500 bana gönderdin ya dedim. O bana yetti dedim. Hakkımı sana helal ediyorum. Aradan da bak geçen sene Nisan ayında da kalp krizinden o da öldü. Haberini de elemanı verdi. Dedi ki dedi rahmetli oldu kalp krizinden. Geçen sene Nisan ayında. Üzüldüm. Yine de üzüldüm. Bak onu da evinden, barkından, ailesinden oldu. Arama hevesli olmayacaksın. Yani 2 yakası bir araya gelmedi. Bu kadar bak biz daldık araya muhtaçken öldü. Biz demek ki sevenimiz var ki nereye gitsek boş çıkmıyoruz. Allah yani kurban olduğum Allah yani. Kimse bana demedi ki sen yanlış adamsın. Kimse demedi yani Allah var. Hangi kapıya gitsem yani tanıdıklarımla hiçbiri beni boş çevirmez. Gönlümü yaptılar yani Allah bin razı olsun. He onu diyeceğim dur. Bak gidiyor kafa. 2 tane revir vardı birinde Ahmet Hoca kalıyordu birinde Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım müdür gibi gezerdi mutfağı. O zamanın parası 3,5 trilyon para harcadı mutfak bölümüne. Tabii ya 3,5 trilyon lira o mutfağı olduğu gibi metresin mutfağını tabii ya. Son teknoloji yaptırdı mutfağı. Ya müdür gibi geziyordu diyorum yani koridorlarda, yemekhanede. Şimdi Allah var. Avukat olmayanlara kimi tanıyorsa kim bir çaresizliğine yardımsever adam Allah var ya. Baba adam ya. Ahmet? Ya o nedir ya? Görüşüyorsun ya telefonda. Şimdi toplanıyorsun ya sırayla. Oradan bir tanesi dedi ki Aziz baba dedi ya. Benim böyle bir derdim var dedi. Bana bir avukat baba dedi ya. Allah var derdin neyse dedi şeye ver dedi. Bu gardiyana ver dedi. Bana yazsın dedi. Ne derdin varsa yaz. Zamanı yok hani ziyaretçisiyle mi konuşacak? Onun derdiyle mi? Dedi yaz dedi. Gardiyana ver bu bana getir dedi. Avukatını ayarlamış etmiş işini de gördü. Ya baba adamdı diyorum ya. O. İşte bu zamana kadar geldik. Bundan sonrasında Allah kerim bakalım. Hakkımız hayırlısı neyse olur.